Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir tarifim var. Geçtiğimiz gün misafirlerime yaptım. İnanın misafirlerim bayıldılar. Parmaklarını yediler. Türk usulü naçoz yaptım çay saatine. Size de bunu göstermek istedim. Çünkü gerçekten güzel bir tarif oldu. Çok lezzetli oldu. Bunun için 6-7 adet lavaşım var. Lavaşlarımı gördüğünüz gibi dikdörtgen şeklinde kestim. Üst üste getirdim. Bunları da böyle üçgen üçgen kesiyorum. Gördüğünüz gibi kesilmesi çok kolay, şekil vermesi. Ama gerçekten çok lezzetli bir ürün çıkıyor ortaya. Sonuna kadar videomu izleyin. Nefis bir yemek oluşacak. Mantarlarımı güzelce dilimliyorum. Saplarıyla birlikte temizledim. 1 adet kapya biberim var. 1 adet de yeşil köy biberim var. Bunları da minik minik doğruyorum. Bir miktar sucuğum var. Çok fazla değil. Bunları da minik minik küp küp doğrayacağım. Biraz lezzet, koku katsın diye. Türk usulü dedik ya. O yüzden sucuk katmak istedim. Şimdi mantarlarımı tavama aldım. Altına yakıyorum. Öyle 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. Güzelce sulandırıp sonra da suyunu emdirip pişireceğim mantarlarımı. Mantarlarım suyunu çektiler. Doğradığım biberleri ilave ediyorum şimdi. Birkaç dakikada biberlerimle birlikte karıştıracağım. Biberlerim de kavrulduğu zaman diğer işlemlere geçeceğiz. Biberlerim de birkaç dakika kavruldu. Şimdi doğradığımız sucuklarımızı ilave ediyoruz. Nefis kokacak ve çok güzel olacak, emin olun. Birkaç dakikada bu şekilde kavurmaya devam ettikten sonra bu sosumuz hazır olmuş olacak. Sosumuz hazır gibi. Şimdi şöyle bir çay kaşığı kadar tuz ilavesi yapıyorum. Bir çay kaşığı da kırmızı toz biber koyacağım. Güzelce karıştıracağım ve altını kapatacağım. Bu hazır. Biz şimdi lavaşlarımızı naçoz haline getirelim. Evet, bir tavaya yağımızı aldık, derin yağ. Derin yağımıza bu kestiğimiz lavaşları güzelce atıyoruz. Çok güzel, gevrek, çıtır çıtır cips gibi olacaklar. Hepsini bu şekilde kızartacağız. Çok çabuk kızarıyor arkadaşlar. O yüzden hızlı olmakta fayda var. Zaten lavaşlar pişmiş, çiğ değil biliyorsunuz. Dolayısıyla hemen şöyle bir çıtırdatıp sertleştirip alıyoruz, çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi cips haline getiriyoruz. Evet arkadaşlar, kızarttığımız naçozları tabağımıza alıyoruz. Yani size şöyle göstermek istiyorum. Çıtırtıya dikkat lütfen. Çıtır çıtır. Bir tane yemek istiyorum. Sesi dinleyin. Müthiş cipsler oldu arkadaşlar. Çok da lezzetli. Bunu sadece bu şekilde de yiyebilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Ama çok lezzetli olduğunu ben size kefil olabilirim. Şimdi nachoslarımızı tabağımızı yeteri kadar aldık.
Bakar mısınız ne güzel de kabarmış. Şimdi üzerine de bu hazırladığımız güzel mantarlı sucuklu sosumuzu döküyoruz. Türk usulü dediğim işte bu. Evet arkadaşlar, şöyle biraz daha mısır ilavesi yapıyorum. Şimdiden nefis görünüyor. Ve süzme yoğurdum var. Nachos yoğurtsuz olmaz. Şöyle rastgele her tarafına birer parça süzme yoğurdu koyuyoruz ve cipslerimizi bu yoğurdumuza bana bana yiyoruz. İşte bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, nefis nachosumuz hazır. Gördüğünüz gibi çok leziz görünüyor. Umarım tarifimi denersiniz, bu güzel lezzeti bir tadarsınız. Yoğurtları bu şekilde koymamın sebebi nachosun kanunu bu arkadaşlar. Ama tabii ki ben Türk usulü kendime göre yorumladım. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki güzel tarifte görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.